Herkese merhaba, Joy Chef in the Kitchen'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Deviled Eggs, yani Türkçe adıyla yumurta dolması yapacağız. Amerikalıların çok sevdiği ve bütün Amerika'da çok meşhur olan bir tarif. Amerikalıların dediğime bakmayın, birazcık araştırma yapınca aslında tarifin ta Antik Roma dönemine kadar dayandığını öğrendim. Antik Romalılar yumurtalarını tatlandırmak için farklı soslar yapıp üzerine dökmeye başlamışlar. Aslında bu tarifin ilk temel taşları atılmaya başlanmış ama daha sonra 13. yüzyılda İspanyollar bugün kullanmış olduğumuz tarife çok yakın tarifler uygulamaya başlamışlar. Ne yapmışlar? Yumurta sarısıyla yumurta akını ayırmışlar ve yumurta sarısını tatlandırmaya başlamışlar ve daha sonra yumurta akının üstüne ekleyip tüketmeye başlamışlar ki bu günümüzde kullandığımız tarife çok yakın bir tarif bu. Ve daha sonra da ne olmuş? Tahmin edersiniz ki Amerika keşfedilmiş ve 17. yüzyılda bu tarif Amerika kıtasına gelmiş. Amerika'da inanılmaz sevilmiş, çok hızlı yayılmış, farklı tarifler uygulanmaya başlanmış ve bugün günümüzde o yüzden Amerikan bir tarifi olarak geçiyor literatüre. Aslında bakarsanız yumurta sarısını çok sevmeyenler için güzel alternatif bir tarif olabilir. Çünkü yumurta sarısının içine eklemiş olduğunuz malzemelerle o yumurta sarısının yoğun tadını biraz bastırabiliyorsunuz. Bu da çocuklarınıza, yumurta sevmeyenlere, yumurta sarısını çok sevmeyenler için güzel alternatif bir tarif olabilir. Kahvaltılık olarak da servis edilebilir. Aslında 5 çayına da uygun bir tarif bu. Biz bugün bunun 3 tane güzel örneğini yapmaya çalışacağız. Bir tane orijinal tarif yapacağız. Bir tanesi biraz farklı bir formatta olacak. Bir tanesini de biraz daha Türk damak zevkine uyarlamaya çalışacağız. Çünkü yapısı bakımından aslında çok kolay oynanabilir bir tarif. O yüzden siz yaparken kendi damak zevkinize göre bunu uyarlayabilirsiniz efendim. Malzemelerimiz önümüzde hazır. Hazırsanız videomuz başlıyor. Yumurtalarımız önümüzde hazır, gördüğünüz gibi 12 dakika boyunca pişirdim ben bunları. Yumurta ile alakalı bir video çekmiştik. Onun linkini şuraya bırakıyorum. Detaylı bir şekilde oradan izleyebilirsiniz ve yapımına yavaş yavaş başlıyoruz. Öncelikle yapmamız gereken şey yumurta sarılarını yumurta aklarından ayırmamız gerekiyor. Yumurta sarılarını direkt mutfak robotuma koyacağım ve bunları güzelce çekeceğim. Çok kremamsı bir yapıya sahip olmamız gerekiyor yumurta sarılarını karıştırırken. Ve şu şekilde hepsini tek tek direkt robotumun içine atıyorum. Evet, son yumurtamızı da aldık. Görseli güzel olsun diye şu yumurta aklarını ben şimdi yıkayacağım. Bu etrafında kalan yumurta sarılarından arınmak istiyoruz ki görseli güzel olsun. Yumurta aklarımızı yıkadıktan sonra da şu şekilde tele koydum ki kurusunlar. Ve şimdilik bunlarla işimiz yok. Bunları kenara alıyoruz. Geçiyoruz yumurta sarılarımıza. Yumurta sarılarımızı robota aldık ve şimdi bunları tatlandırmaya başlayacağız. Klasik orijinal tarifinde hardal ve mayonez kullanılıyor. Hardal ve mayonez bunları bağlamak için kullanılıyor. Biz bugün 3 tarifimizde de hardal ve mayonezi kullanacağımız için direkt içine hardal ve mayonezle başlayabiliriz. 1 yemek kaşığı kadar bir mayonez koydum. 1 tatlı kaşığı kadar da hardal koydum. Şimdi benim kullandığım hardal acı değil. Bunu acılaştırmak için ekstradan Tabasco veya acı sos, elinizde olan herhangi bir acı sosu kullanabilirsiniz. Zaten adı da oradan geliyor. Deviled Eggs, hani biliyorsunuz devil şeytan demek İngilizce'de. Zamanında bir yemeği acılaştırmak için kullanılan bir terimmiş aslında deviled kelimesi. Ama daha sonra ne olmuş? Bu deviled kelimesi satanizmi çağrıştırdığı için bazı ülkeler bunu kullanmak istememiş ve işte doldurulmuş yumurta veya mimoza yumurta olarak adını değiştirmişler. O şekilde kullanmaya başlamışlar. Ama hala günümüzde Amerika'da bilinen adı Deviled Eggs olarak geçiyor. Anlamı da bir şeyi acılaştırmak aslında. O yüzden bunu bugün acı yapmamız lazım. Acı yapmak için de kullanacağımız birkaç tane ürün var burada. Siz dilediğinizce acı sos, pul biber takviyesi yapabilirsiniz buna. Şimdi birazcık Tabasco atıyoruz içine. Ve şimdi bunu şöyle bir robottan geçireyim. Bir kremamsı yapıya sahip olsun. Şimdi bir parça da şöyle bir çeyrek limon ekliyorum içine. Limon suyu. Asit dengesini sağlayabilmek için. Şimdi taze soğanımızı ben şöyle küçük doğradım. Onu da aslında robotun içine atacağım. Bunlar da ortak malzemelerden. Maydanozumuzu da ekleyeceğim. Ondan sonra 3'e böleceğim. Dediğim gibi 3 farklı tarif yapacağız bugün. 3'e böleceğiz ve her birinin içine kendi malzemelerimizi, kendi yaratıcılığımızı konuşturabileceğimiz güzel malzemeler ekleyeceğiz içine. Bu acayip güzel bir lezzet verecek. Aslında
Şu an var olan ve en çok kullanılan orijinal tarifinde de taze soğan kullanılıyor. Evet, karışımımız hazır. Şu şekilde gördüğünüz gibi böyle akışkan bir mayonez gibi. Ben bunun içine bir yemek kaşığı daha mayonez ekledim bu arada. Az gelmişti. Yani toplamda 2 yemek kaşığı mayonez ve 2 tatlı kaşığı kadar da hardal ekledim. Bir hardal daha ekledim sonradan. Toplamda bunları eklemiş oldum. Şimdi bunu dediğim gibi 3'e böleceğim ve farklı farklı birkaç malzeme daha ekleyeceğim içine. 3'e böldük yumurtalarımızı. Ne yapıyoruz? Orijinal tarifiyle devam ediyoruz. En çok bilinen tarifini uygulayacağız şimdi. İçine şöyle bir tatlı kaşığı değil de yarım tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber. Acı veya tatlı. Tamamen sizin zevkinize bağlı bir şey bu. Bunun içine biraz daha Tabasco eklememiz lazım. Çünkü acısı yeteri kadar gelmiyor. Ama onun yerine ben şöyle sriraçam var. Srirachadan ekleyeceğim. Evet, bu en bilinen tarif ve şu anda bu hazır. Ben şimdi bunu birazcık dolaba koyacağım. Birazcık toparlasın, sertleşsin. O sırada da biz diğer karışımlarımızla devam edeceğiz. Şimdi bir tane farklı formatta yapacağız dedik. Yumurta akını paneli kızartacağız ve daha sonra da hazırlamış olduğumuz sarıyı üstüne sıkacağız. Böylece farklı bir kıtırtı da alacağız altından. Bunun karışımına da birazcık kapari ekliyorum. Bu kadar yeterli. Bunu da içine alıyorum. Onu da dolaba attık, birazcık beklesin. Ve şimdi dediğim gibi o Türk damak zevkine biraz daha uygun uyarlayacağımız karışımı yapacağız. Bunun için de ne kullanıyoruz? Tabii ki de bizim çoğu yemekte kullandığımız olmazsa olmazımız şöyle güzel bir Maraş pul biberi kullanacağız. Şöyle bir tatlı kaşığına yakın. Ve son bir dokunuş yapacağız. Birazcık beyaz peynir ekleyeceğiz içine. Güzel ezine beyaz peynirimizden ekleyip onun tuzluluk oranını birazcık arttıracağız. Hem böyle yerken o peynir de alttan güzel bir lezzet verecek karışımımıza. Böyle ezmiş olduğum beyaz peynirimi de içine ekledim. Ezmeniz önemli. Böyle tane tane kalmasın. Bu sefer sıkma torbanızda sıkarken ağzını tıkayacaktır. Siz hangi ürünü seviyorsanız, hangi ürünün yakışacağını düşünüyorsanız onu içine ekleyebilirsiniz. Bu da hazır. Şimdi bunu da hemen dolaba alacağım. Bu da birazcık beklesin. O sırada bu kızartma yapacağımız olan yumurta aklarını hazırlayalım. Yağımız da ısınıyor. Onları da kızartalım. Ondan sonra hepsini toparlayacağız. Son olarak küçük bir şey yapacağız. Şu Türk damak zevkine uygun yaptığımız karışım vardı ya. Onun üstüne azıcık çıtır bir pastırma yapmak istiyorum. Yumurtayla biliyorsunuz bizim pastırmalı yumurtamız çok meşhur. Üstüne küçük böyle şeritler halinde keseceğim pastırmayı tavada 2 dakika şöyle çevireceğim. Çıtır hale getireceğim. Üstüne servis ederken kullanacağız. Geçiyoruz sunuma. Hepsi hazır ve öncelikle klasik tariften başlamak istiyorum. Şöyle bol bol yaptım ama 3'er tane falan sunacağım. Ve şimdi bunların üstüne dilediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. Şöyle birer damla. Sriracha koyduk. Birazcık taze soğan koyduk. Özellikle yeşil kısımlarına. Bunlar hazır. Geçiyoruz kızarttığımız o kaparililere. Gene bunlardan şöyle 3'er tane. Bunların da üstüne şöyle birer tane kapari koyacağım ki içinde de kapari var, anlaşılsın. Ve en son
geçiyoruz bizim pul biberli ve ezine peynirlilere. Bunun da üstüne şu kızartmış olduğumuz pastırmalardan koyuyorum. Vallahi bana sorarsanız en güzeli bu oldu. Bizim damak zevkimize de daha uygun. Görüntü olarak da bence çok güzel oldu. Evet, gördüğünüz gibi bugün ne yaptık? Bugün deviled eggs yaptık. Yani yumurta dolması yaptık. 3 farklı versiyonda yaptık. Bir tanesi Türk ürünleriyle Türk damak zevkine biraz daha uygun hale getirdik bir tanesini. Diğerini kızarttık. Biraz çıtırtı ekledik içine. Farklı bir formatta oldu. Diğeri de klasik tarifini uyguladık diğerinde de. Güzel 3 tane alternatif ürün yapmış olduk sizler için. Bizim aklımıza bunlar geldi. Bunları yaptık. Dediğim gibi siz ne seviyorsanız, aklınıza ne geliyorsa, hangisini yakıştırıyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Hatta bu haftanın da sorusu bu olsun. Siz olsaydınız içine ne eklerdiniz? Hangi ürünü yakıştırırdınız? Bunun cevabını lütfen altta yorumlarda yazabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik efendim. Eğer kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.